Hiç düşündünüz mü? Bugün bile hala tartışma konusu olan ve milli mücadelenin yön haritası kabul edilen Misak-ı Milli'nin sınırları içerisinde de yer alan Batı Trakya ve 1912 Balkan Harbi ile tek bir kurşun dahi atılmadan kaybedilen Selanik'i Atatürk niçin alamadı veya almak istemedi? Bu soruların cevabı ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyip bu ve bunun gibi daha fazla içerik için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Atatürk, Batı Trakya ve Selanik'i neden almadı? Yıl 1911. Osmanlı Devleti bir yandan Kuzey Afrika çöllerinde kanının son damlası ile İtalyan işgaline karşı Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi Osmanlı Devleti'nin en zeki ve en kabiliyetli subaylarıyla bugünkü Libya'da imkansızlıklara rağmen çok iyi bir iş çıkarmış, İtalyanları Akdeniz sahillerinden içeriye adeta adım attırmamıştı. Kurnaz İtalyanlar Osmanlı Devleti'nin deniz gücü yoksunluğunu bildiklerinden ve Kara Harbi'nde bir türlü başarı sağlayamadıklarından Osmanlı'yı dize getirmek amacıyla Rodos dahil olmak üzere 12 adayı işgal etti. Ancak Osmanlı Devleti için o kara yıl henüz bitmemişti. Belli ki 1912 kışı çok ağır geçecekti. Nitekim de öyle oldu. Balkanlarda 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın ardından da diğer Balkan devletlerinin Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle korkulan oldu. 72 gün içinde tek bir kurşun dahi atılmadan elden çıkan Selanik'te dahil olmak üzere tüm Balkan toprakları bir bir kaybedildi. Osmanlı Devleti o kadar zor durumda kalmıştı ki sadece 500 yıldan fazla olan ata topraklarını kaybetmemiş, neredeyse başkent İstanbul elden gidecek duruma gelmişti. Çatalca'ya dek gelen Bulgarları İngilizler ile Fransızlar araya girerek durdurmuştu. Balkanların kaybı ile Anadolu'ya göç eden birçok kişi gibi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım ile kardeşi Makbule de Anadolu'ya göç edenler arasındaydı. Annesi Mustafa Kemal'e Selanik'i geri alması için daha bu yıllarda ısrar etmeye başlamış ve "Mustafa, şunu bilesin ki Selanik geri alınıncaya kadar yeni bir giysi giymeyeceğim. Ona göre düşün" diye ata ile devamlı dikleşiyor ve direniyordu. Atatürk daha sonrasında annesinden bahsederken bu sözlerine istinaden "Annem çok savaşkan, çok direngen, çok yılmaz, güç bir kadındır" diye belirtmiştir. İkinci Balkan Savaşı'nda Enver Paşa komutasında Türk ordusu Edirne, Kırklareli ve Dimetako'yu geri almayı başardıysa da 1. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle Yunan ordusu bir taraftan Anadolu'dan, diğer taraftan da Trakya'dan harekete geçerek Edirne ve Doğu Trakya'yı 1920'de işgal etti. Adeta küllerinden yeniden doğan ve Mustafa Kemal liderliğine birleşen Türk milleti, Anadolu'da kazandığı büyük zaferle bu defa bütün imkansızlıklara rağmen Misak-ı Milli ülküsü doğrultusunda boğazları geçerek Trakya'yı kurtarmak için harekete geçmeyi kararlaştırdı. Nitekim Ulu Önder'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz" sözüyle aslında kastettiği bir noktada da boğazın öte yanısı olan Rumeli'ydi. Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan'da bir noktaya kadar Misak-ı Milli ülküsü gerçekleştirilmiş, ancak Musul, Kerkük ve Hatay sorunu gibi meseleler çözülememişti. Batı Trakya konusunda Lozan görüşmelerinin ilk günlerinden itibaren İsmet Paşa, Misak-ı Milli çerçevesinde burada bir halk oylaması yapılmasını ve halkın geleceğini kendisinin tayin etmesini savunuyordu. Eğer halk oylaması yapılırsa Türk ve Müslüman nüfusun çoğunluk olduğu Batı Trakya Yunanistan'da kalamayacak, ya bağımsız bir devlet olacak ya da Türkiye'ye katılacaktı. Ancak bu ihtimal Balkan devletlerini ürküttü ve konferansta onları Batılıların yanına itti. Konferans süresince bütün uğraşlara rağmen Batı Trakya, burada yaşayan Türk Müslüman azınlığa
devletler hukukunca öngörülen azınlık hakları tanınmak kaydıyla Yunanistan sınırları içinde bırakıldı. Gel zaman git zaman. Atatürk'ün yakın arkadaşı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanı olarak görevi yapmış olan Hamdullah Subhi Tanrıöver de işte bu yıllarda Atatürk'te olan bir anısında şunları anlatır. Milli mücadele henüz bitmiş, ordularımız Meriç sınırına dayanmıştı. Çankaya'da oturuyorduk. Söz bir ara Yunan ordusunun savaş sonrası durumuna geldi. Aldıkları büyük yenilgi sonrasında Yunan ordusunun hareket edecek durumu kalmamıştı. Üstelik içeride de büyük bir siyasi kriz baş gösteriyordu. Atatürk'ün Selanik'ten çocukluk arkadaşı Nuri Conker bu esnada heyecanla "Paşam, ne duruyorsunuz? Her şey elinizde. Karşımızda kuvvet namına bir şey kalmadı. Selanik'teki eviniz boş duruyor. Bir sözünüzle orada oturabilirsiniz. Batı Trakya'dan girip Selanik'e doğru ilerleyelim. Size kim engel olabilir?" deyince Atatürk bir anda dalgınlaştı. Kolay mı? Öz ve öz ata topraklarının 1912 yılındaki kaybı hiçbir Türk tarafından unutulmamış ve kabul edilmemişti. Üstelik bu topraklar Atatürk'ün doğup büyüdüğü, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği topraklardı. Buraları yıllarca görmemişti. Üstelik kulağında sürekli annesi Zübeyde Hanım'ın "Mustafa, şunu bilesin ki Selanik geri alınıncaya kadar yeni bir giysi giymeyeceğim. Ona göre düşün" sözü geliyordu. Ancak paşa hiçbir zaman akıldan ve mantıktan ayrılan, duygularıyla hareket eden biri değildi. Birden kendine geldi ve hepimizin yüzüne bakarak şunları söyledi. "Arkadaşlar, bu mücadelede zafere ulaşmak için tüm varlığımızı ve gücümüzü son noktaya kadar kullandığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu işe başlarken davamızı misak-ı milli olarak bütün dünyaya ilan ettik. Bundan vazgeçersek bütün dünyada sözünü tutmamış bir heyet durumuna geliriz. Böyle bir hareket bütün Avrupa'yı aleyhimize birleşmeye sevk eder. Asla unutmamalıyız ki bizim en büyük kuvvetimiz dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimizin arkasında durmamızdır. Ondan, sizden rica ediyorum. Bir daha bu konuyu ağzınıza almayın. Büyük bir mücadele iyi bir biçimde sona erdi. Tehlikeli yeni bir maceraya atılamam" diyerek bu konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Unutulmamalıdır ki dünya tarihinde birçok savaş daha çok yer kazanma hırsıyla kaybedilmiştir. Büyük liderler her zaman nerede yürüyüp nerede koşacağını ve nerede duracağını bilen kişilerdir. Onlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tür.